Mali'de ne mi oldu? Aslında diğer Sahra altı ve Sahra üstü Afrika ülkelerinde her 5-10 yılda bir olan şey oldu. Yaşayanların asla kendi hallerine bırakılamayacak kadar değerli olan topraklarının üzerinde yeni ve yeniden kontrol altında tutulacak, kendilerine hizmet edecek kuklalar. Mali'de diğer Afrika ülkeleri gibi içinde paramiliter, etnik ve dini oluşumların yıllardır hak arayış iddiaları, ellerine verilen silahlarla birbirlerini öldürerek bir ülkenin, bir toplumun iktisadi ve siyasi geleceği nasıl yok edilir anlatılıyor. 18 milyonluk, resmi dili Fransızca, %90'ı Müslüman olan Mali, bilindiği gibi Fransız sömürgesiydi ve hala öyle. Son yıllarda özellikle Atlantik kıyısı ülkelere, yani Batı Afrika'da Fransa'yı tahtından etmek isteyen Amerika'yı görüyoruz. Diğer taraftan çekirge istilası misali Doğu Afrika kapısından giren Çin devletinin özellikle ekonomik ve sosyal projelerle Batı Sahra'da etkisi artarak devam ediyor. Dünyanın iki kutuplu olduğu dönemden kalan etkisiyle Rusya'nın Akdeniz üzerinden yeniden Afrika'da oyuna dahil olması, zengin kaynakların paylaşılmasını zorlaştıracak gibi görünüyor. Bir hafta önce Mali'de yapılan değil, yaptırılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Keita ve Başbakan gözaltına alınarak askeri üsse götürüldü. Dünyanın büyük basın yayın kuruluşları sadece darbe olduğunu ve askerlerin yönetime el koyduğunu açıkladı. Darbe nedeni ise klasik iki cümle: ekonomi ve özgürlük sorunu. Halk huzursuzdu ve halk darbeyi olumlu karşıladı. Çok enteresan. Aynı Mali 2012 yılında yine askeri darbeye maruz kaldı. Darbeci askerlerden birkaçının Rusya'da eğitim aldığı ortaya çıktı. Diğer bir grubun Almanya ile ilişkileri servis edildi. Son açıklama, darbeci askerlerin oluşturduğu konsey, devletin temellerini gözden geçirmek için 3 yıllık bir geçiş dönemine ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Ne kadar tanıdık bir cümle. Amerika, siyasi durumlar netleşene kadar bütün askeri ilişkileri askıya aldığını duyurdu. Amerika'nın Mali'de 1000'e yakın askeri bulunuyor. Fransa, ülke genelinde şiddeti arttıran cihatçıların temizlenene kadar operasyonların devam edeceğini açıkladı. Fransa'nın Mali'de 5000'e yakın askeri bulunuyor. Başta uranyum ve altın olmak üzere demir, lityum, bakır, fosfat zengini olan Mali yeniden sofrada. Kimin tabağına ne kadar pay düşecek yeniden belirleme zamanı. Mali çevresinde bulunan diğer Afrika ülkeleri bu darbeden dolayı rahatsızlıklarını bildirdiler. Onlar da protestoların domino etkisiyle ülkelerine yayılabileceği korkusunu yaşıyorlar. Haksız da değiller. Mağrip'ten Doğu Akdeniz'e kadar olan buydu. Yine yakın zamanda Sudan aynı kaderi paylaştı. Bütün Afrika uluslarının, toplumlarının asırlardır çalınan geleceği sadece yeraltı ve yerüstü zenginlikleri değildi. Zihinleri manipüle edildi ve özgüvenleri yok edildi. Asimilasyona uğrayan nesillerin kendilerine ait bir gelecek kurmaları imkansızdır. Olur da birileri uyanışlarını tetikler diye hiç boş bırakılmıyorlar.